Herkese merhabalar, ben Mustafa. Bu videomuzda data grid'i yan yana dizme. Yani bazen böyle sadece iki tane entry bit olur ve görsel olarak pek hoş gözükmez. Bir horizontal olarak görmek isteriz. Hemen burada bir run yapıp bir web bir göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi sayfaya çok fazla bir şekilde yayılmış. Elbette bunu daraltabiliriz şekilde ama yan yana listelenmesini istiyoruz. Ben buradan hemen kopyala yapıştır yapıyorum. Bakın şimdi tabii elbette ki yine aynılarını gösterecek. Ama data sol taraftaki bittiği yerden sağ tarafta başlamasını istiyorum. Hemen bunun için buradan bir helper oluşturacağım. Non-persistable yapıyorum. Bunun adına da evet yani offset amount diyorum. Çünkü yani hem offset hem amount için kullanacağım bunu. Okey dedim. Bu integer olacak. Sayısal değer tamamdır. Buraya gelip hemen buradan bir data wave çekip bunu da içine yerleştireceğim. Evet, buradan da bir narrow flow yapıp helper'ı create yapacağım. Ama bunu create yaparken de envanterlerini ayarlayacağım. Şimdi hemen bunu nasıl yapacağımıza bakalım. Şimdi nanoflow'uma gidiyorum. DC'in. İlk öncelikle tüm datayı çağırıyorum. Retrieve deyip tüm verimi çağırıyorum. Daha sonra bunu count diyorum. Sayıyorum. Evet, buradan count'u buluyorum kaç tane veri olduğunu totalde. Şimdi buradan create diyorum ve helper'ımı oluşturuyorum. Şimdi buraya da hemen bir formül atıyorum. Şimdi ne yapacağım? Evet, bir bölme işlemi. Yani total sayıyı şimdi ikiye böleceğim. İlk önce ikilisini yapacağım. Bunu da floor yapıyorum ama bu sale'de olabilir. Onu ilerleyen şeyde düzeltiriz. Şu anda tam kafam oturmadı. Zannedersem seal'dı ama neyse şimdi cloud yapım. Eğer şey olmuyorsa, denk gelmiyorsa seal olacak orası. Şimdi buradan devam edelim. E, Hemen buradan database bir macro flow'la verileri çağıracağım. Hemen bir isim verelim. DC this one diyeyim buna ben. Show dedik. Okey, okey. Okey, evet. Şimdi buradan hemen retrieve diyorum. From. Evet, custom dedim. Şimdi ilk şey olduğu için sıfırdan başlayacak. Sonraki de e, nedir? Evet, 3'e böleceği için, işte 2'ye böleceği için tam yarısını alıp onu ekleyecek. İlk liste bu şekilde olacak. Burada gör. Hatta bunu buradan bir sort da yapalım. Yani aslında işte şeyden de yapabilirdik ama buradan bir sort yapayım. Madem buraya ele aldık. Sort diyelim. İşte name'i sıralasın. Hem de anlaşılır olsun durum. Evet, okey. Şimdi bu da tamam. Bunu da hemen duplicate yapıp ne yapacağım? Sadece buradaki bu da list 2 olacak. Yani list 2 yapacağım. İkinci listeyi değiştireceğim. Burada farklılık olarak buradan ne yapacağım? E, Bu sefer yine offset amount alacağım. Yani diğerin bittiği yerden burası başlayacak. Miktar aynı zaten. Okey. Bu da tamam. Evet, şimdi sayfaya gidelim. Buradan evet bunu da 2'ye atayalım. Atadık. Okey dedik. Okey dedik. Şimdi bir run yapıp test edelim. Evet, şimdi evet bir web diyelim. Şimdi evet gördüğünüz gibi şeyler ikiye bölündü. 500 zaten 1000 tane kayıt vardı. Evet, 1000 tane kayıt tamam ama sıralamada bir hata var. Hemen bu sıralama hatasını düzeltelim. Sort'u buradan kaldırayım. Hatta tamamen kaldırmam lazım sanki.
Evet, bunu tamamen kaldırayım. Önce şöyle yapalım. Hepsini bir dataların hepsini alayım. Tüm retrieve diyeyim. Tümünü alıp öncelikle bunu bir sıralama yapmam lazım. Öncelikle bunu bir sort edeyim. Tüm data diyeyim. Buradan bu sefer buradan yapıp full name'i sort edeyim. Tamamdır. Şimdi buradan buna gerek yok. Onun yerine Ranger'ı kullanayım. Ranger nereden çıktı? Range. Filter Range'i kullanacağım. Burada da bunu kullanmak daha iyi olacak zannedersem. Evet, buradan da listemi seçip aynı işlemi buna yapıyorum. Yani buraya sıfır başlangıç şey olduğu için diğerine nedir? Amount kısmını yapacağım. Evet. Şimdi muhtemelen olacağını düşünüyorum ve bunun aynısını diğerine de hemen hızlı bir şekilde uygulamam gerekiyor. Evet, burada tekrar burayı bu şekilde düzenliyorum. Tamamdır. Zaten lütfen böyle yaptım. Şimdi bu şekilde bakalım. Evet, en azından harf grubuna göre artık listeleme daha doğru oldu. Yani daha doğrusu evet, adına göre listeme daha doğru bir şekilde yapılmış oldu. Evet, bir de bunu üçlü olarak e, deneyelim. Yani üç tane liste yan yana olsun. Bunun için ne yapacağız? Buradan hemen e, evet, ilk önce burada bir şeyimiz vardı. Evet, bölme işlemimiz. Bu 2 idi. 3, bunu 3 yapacağız. Bu sefer bunu üç'e bölecek. Ve buradan da aynı işlemleri yapıp sayıyı arttırmış olacağız. Aslında ekstra yaptığım bir şey yok. Sadece bu üçüncü şeyde ufak bir dikkat etmemiz gereken nokta var. Hani range yaparken e, offset sayısı orada daha fazla olacak. Hemen ben bu arada bunları yaparken şu şekilde şimdi muhtemelen aynı olacak. Evet, gördüğünüz gibi şu 3 liste ama burayı düzeltmem gerekiyor şu anda. Şimdi gördüğünüz gibi 3 tane ama ikincisiyle aynı. Çünkü amount değeri buraya denk geldi. Evet, buradan hemen üçüncü listeme gideyim. Üçüncü listenin makrofona yok, burada değil. Bu range'de düzeltme yapmam lazım. Evet, burada amount, çünkü e, buna yine aynı şekilde bir katman daha atmam gerekiyor. Yani aslında 2 ile de çarpsanız o ne olur, yani çarpı 2 deseniz de olur. Evet, gördüğünüz gibi şu anda listem düzeldi. Hala hata var. Çünkü gördüğünüz gibi bir tane şey eksik. 333 tane 333. Yani normalde 1000 tane kaydım var. Orada bir küsurat var. Bir kayıt gitti. O da muhtemelen buradaki floor yapmıştık yani bunu. Bunu cell yaparsam düzeleceğini düşünüyorum. Evet. OK dedik. Run yapalım şimdi. Evet, bu numara şeylerinde bir aksikler olursa oynamanız gereken yerler buralar genelde. Evet, şimdi zannedersem evet oldu. Liste kaydı. Şimdi daha düzgün çalıştı. Hatta bir tane ekleyelim böyle. Rastgele yaz gitsin. Evet, save'de. En son 60 olacak. Evet, 333 tane oldu. En son atmıyor, sıralamaya göre atıyor tabii ki. Ama sayısal olarak doğru. Evet, şimdi de tüm database'te arama yapalım. Yani 3 listede de 3 tane ayrı data gridimiz var. 3 ayrı data gridde hemen bir search yapma işlemi yapalım. Bunun için öncelikle buraya gelip, daha doğrusu şu domain modelinde öncelikle bir search attribute ekleyelim. OK dedim. Şimdi buraya gelip hemen buraya ne ekleyeceğiz? Bir tane text box ekleyelim ve search diyelim. Evet, placeholder'a search yazsam yeter. Buradan şöyle yapıla gerek yok. Evet, bunu buradan işaretledim. Tamamdır. Şurada hemen ufak bir dizayn yapayım. Şu alttan, evet, bir boşluk olsun. Evet, burası tamam. Şimdi öncelikle de şuraya gidip ilk create yaptığımız
Search criteria yaptığımız yere, evet, şuraya bir şöyle boşluk yapayım ki şeyimiz daha kolay olsun. Development'ımız. Genelde öyle yapıyorum ben. Şimdi evet, her bir bu DC listemize gidip ne yapacağız? Buraya bir öncelikle bir şöyle bir kural koyalım. Eğer de doluysa hani bunu yapsın. Çünkü aramaya göre yapacak. Boşsa bize boş liste versin. Tam liste vermesin. Doluysa bu şekilde devam etsin. Değilse alta doğru devam edecek. Evet. Burayı da bu şekilde empty yapıyoruz. Okey. Burası tamam. Şimdi buradan devam edecek. Ama ne yapacak? Bir filtreleme gerekiyor. Yani o search kısmını aradığını bulmamız gerekiyor. Bunun için de bir filter by expiration yapacağım. Bir sorgulama. Tekrar buradan asıl listemi seçeyim. Yanlış seçtim galiba. Şöyle çekelim. Evet. Buradan bunu seçip buna da hemen filter adını verdim. Buradan da bu şekilde contains dedim. Artık hangi verileri aramam gerekiyorsa ona göre buradan bunu yapılandırıyorum. Evet, ben buradan örnek olarak bir full name'i seçeyim diyeyim. Bu işte, şimdi buradan da hemen search'e ilişkilendireyim bunu. Evet, kapatalım ve bunun gibi birkaç tane yapalım. Or diyeyim. Bunu da kopyalayıp diğerlerini de ona göre ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, bunu ben subflow yapmak istiyorum. Bütün hepsine ekledim. Olur yani, anahtar kelimeleri değişik yaparsam, en azından subflow yaparsam sadece tek bir yerde değişiklik yapmış olurum. Yani kendini sürekli makroflow'ları dolaşmak zorunda kalmam. Ve bu makroflow bu şekilde, evet, subflow yaptıktan sonra diğerlerinde aynı bu kaldırıp direkt subflow'u ekleyeceğim. Bu filtrelediğim, arama yaptığım, search yaptığım şeyi. Evet, buradan şimdi search yaptıktan sonra, yani search yaparken hemen şeyi refresh yapmasını istiyorum ki sayfa yenilensin ve listeler tazelensin. Evet, bu şekilde yaptım. Bu şekilde geleyim. Ama bu sanki performansı biraz etkiler gibi geldi bana ama şunu ilk önce yapayım. Onun yerine bir buton yapacağım. Öncelikle şuradan refresh object seçeyim. Refresh object seçtim. Evet, search field. Evet. Bunu listeleyecek. Şunu şuradan bir kaldırayım. Çünkü bir buton yaparsam daha kontrollü olur. Çünkü liste çok performansa sebep olmasın. Şimdi şuradan neredeydi bu fresh? Evet, burada hemen çekelim şunu. Yeni bir buton oluşturup buna da bir isim verip hemen bir icon atayım. Hemen run yapıp bunu bir çalıştıralım. Sonucunu bir görelim. Başka eksikler varsa, evet, gördüğünüz gibi şu anda boş dönüyor. Çünkü herhangi bir data yok. Yani buraya bir search, herhangi bir şey girmediğim için hepsi boş dönüyor. Şimdi buraya rastgele bir şey yazayım. Tabii listede olan bir şey olursa daha iyi olur. Şöyle bir listeye gidelim. Buradan bir tane şöyle isim seçeyim. Evet, search diyelim. Evet, gördüğünüz gibi buldum. Evet, şimdi başka bir şey. Buradan da, evet, finans departmanında çalışanları sorgulayayım. Okey. Evet.
tüm liste bu şekilde geldi. Ama şuradaki sayısal şeylerde bir problem var. Burada yani ilk önce solda çoğunluğun olması lazım. Ona göre sağa doğru azalması lazım listenin. Bunu bir düzenleyelim. Burada bir yer değişikliği yapmam lazım. Bunu buradan alayım. Bunu buraya koyalım. Ee, evet şuradan da evet şuradan data listendi. Evet bir yer değiştirdiğim için diğerini alsın. Okey. Okey dedik. Ondan sonra bu yenisini return value yapalım. Hepsini diğerleri için de yapıp bir test edelim bakalım. Yani başka bir şey çıkarsa da ona göre düzeltiriz. Evet bir run yapıp hemen bir bakayım. Hemen yine finance diyeyim. Search diyelim. Ops. Bu sefer hepsi geldi. Evet orada bir yerde bir hata oldu. Muhtemelen yanlış listeyi çağırdık. Hemen onun için tekrar profil daha doğrusu buraya gelelim. Buradan evet ilk önce hata neymiş? Evet şuradan yanlış yeri çağırmışız. O yüzden diğerlerine de hepsini bu şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Evet. Evet. Ee, Olu çağırdık. O yüzden hepsi geliyor. Bunların hepsini düzelttikten sonra tekrar çalıştırıp hemen test edelim. Okey. Yine finans diyeyim. Search dedik. Evet. Gördüğünüz gibi tek bir listede bu şekilde toplandı. Tabii bunlara farklı şeyler yapabilirsiniz görsel olarak. Sizin elinizde. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.